Bugünkü konumuz renk kartelaları. Bir renk analizi seansından sonra danışmanınızın size teslim ettiği aslında seansta üzerinizde denenen renklerin toplu bir halde size sunulduğu ve rahatlıkla referans alabileceğiniz renk kartelaları. Bugün bu konuya değinmemin iki sebebi var. Bir tanesi tatlı bir sürprizle 25 sene öncesinden bugüne gelmiş bir kartelayı sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra kartelaların maksadını anlatacağım ve sonrasında da kısacık olarak kendi sistemimde nasıl bir kartela sistemiyle 2026 senesinde ilerleyeceğimden bahsedeceğim. Şöyle başlayalım. Renk danışmanlığı aldıysanız danışmanınızın size zaten verdiği bir renk kartelasına sahipsinizdir. Burada hiçbir sıkıntı yok. Renk danışmanlığı almaksızın işte aplikasyonlar üstünden, tahminler üstünden kendisine mevsim etiketi yapıştıranlar var ve o kadar inanıyorlar ki o renk grubunda olduklarına hiç şüphe götürmez bir gerçek. Yine de bir kartelaya sahip olayım diyerek dünyanın farklı yerlerinden, farklı sistemlerden farklı kartela siparişleri verip aynı renk grubunu işaret etmesine rağmen bir araya geldiklerinde aslında çok da farklı olan renk kartelalarıyla karşılaştıklarında ne yapacaklarını bilmiyorlar. İşte bazıları da sosyal medya üstünden benim kapımı bir tıklatıyor. Buradan haberdar olduğum, böyle de bir alışkanlık olduğundan belki bu video onlar için bir aydınlatıcı fikir verecek. Zamanında benim renk analizine başlama sebebim bundan 25 sene kadar önce annemin bir renk danışmanlığı seansından geçmiş olması ve benim de ne kadar ilginç bir meslek, ne kadar ilginç bir alan diyerek bu işe başlamamla başlıyor. Sıklıkla İsveç'e annemin yanına gidiyorum. Orada temizliklerimiz, düzenlerimiz, dolap tasniflerimiz oluyor. Son gidişlerimin birinde annemin 25 sene önceki renk kartelasını buldum. Bu da benim için çok ilginç bir şey. Hatta hemen göstereyim şuraya bir araya getirdim kartelaları. Annemin renk kartelası böyle bir şey. Bir ilkbahar renk kartelası 4 mevsim üstünden gidilmiş. Burada 30 değişik renk var. Böyle bir akordiyon sistem kullanılmış. PVC muhafazalar içerisine gerçek tekstil yerleştirilmiş. Gerçek tekstilin PVC muhafazalar içerisine yerleştirilmesini başka firmalarda da görüyoruz. Bir başka örnek şuradan göstereyim. Renkleri çok net alamayacağız. Onun haricinde yine kendi eğitimimi aldığım zaman İngiltere'de bana verilmiş olan kartela şu şekilde, yine tekstil örnekler söz konusu. Şimdi bunlar gayet şık görünüyor olmakla birlikte PVC kaplı kartelaların bir sıkıntısı var. Eğer ki renk bilginiz yeterli değilse ve direkt birebir kıyaslamak adına bu renk kartelalarını kullanacaksanız ister gardırobunuzun bulunduğu odanın ışığı olsun, ister mağaza ışığı olsun, bunları PVC'den çıkartmak gerekiyor ki ışığın yansıması olmasın. O da ister istemez kartelada bir takım çıkarıp yerine sokmaktan kaynaklı hasara sebebiyet veriyor. Neyse, diyeceğim o ki renk kartelaları şekli çok umrumuzda değil, tasarımı çok umrumuzda değil, malzemesi çok umrumuzda değil. Sizlerle şunu paylaşacağım. Bir zaman derken herhalde 10 seneyi buldu. 4 mevsim üstünden renk analizimi yapmıyorum. Yani aslında 4 renk grubunu kendi içerisinde 3'e ayırıp 12'lik bir sistem üstünden gidiyorum. Pekala 16'lık, 24'lük sistemlerinde aklı başında tasnifleri olduğunu görüyorum. Fakat ben kişisel renk analizi yaptıktan sonra kişiye bulunduğu mevsimin paletini veriyorum. Bir örnek üstünden ilerletmem gerekirse, şimdi materyale takılmayın. Hani bir kişiye 50-60 rengi bir arada sunan, işte farklı malzemeler üstünde farklı kartelalar vermişliğim var. Şimdi insan aklına şöyle bir soru geliyor. İyi güzel, sen insanları 12 gruba ayırıyorsun ama niçin mevsimin geneline dair bir kartela veriyorsun? Burada size söyleyeceğim şeyi yine söylemek mümkün değil. Renk üstüne konuşmak her zaman kolay değil, bir örnek göstermeksizin. Dolayısıyla kendi üstünde bir göstereyim. Ondan sonra mantığı biraz daha rahat anlayacağınızı zannediyorum. Bulunduğum grup yaz grubu. Yaz grubunun kendi içinde 3 dilimi var. Ve yaz grubundan bir kişi karşıma çıktığında burada ya da burada olduğuna dair ona elbette bir bilgilendirme veriyorum. Fakat gelin görün ki bütün bu renkleri içeren bir renk kartelası teslim ediyorum.
Ve ondan sonra da burada en iyi renkleri belki seçiyoruz, numaralandırıyoruz, bir işaret koyuyoruz üstüne. Mesela kendim için niçin bulunduğum şu gruba özel bir renk kartelası hazırlamıyorum. Çünkü burada olmam demek, buradaki renkleri kullanamam anlamına gelmiyor. Burası benim bu üçte birlik, şu üçte birlik dilim benim yatırım alanımken, burası belki bir akşam davetine gittiğim alanken, burası da belki beyaz alternatif renkleri seçeceğim bir alan oluyor. Bir renk grubunun bir alt diliminde olmak diğer iki dilimi asla kullanmayacaksınız anlamına gelmiyor. Mesela yine kendi üstümden bir örnek vereceğim. Şu orta taraf en soğuk renklerin bulunduğu yer. En soğuk renkleri rahatlıkla kullanamıyorum. O yüzden buradayım. Niçin en soğuk renkleri rahatlıkla kullanamıyorum? Bu kartelayı kullanıyorum çünkü ışığı fazla yansıtmıyor. Şu anda en rahat bunun üstünden gösterebiliyorum. Buradaki renklerden bana uygun olduğu belirtilen renklerin bir tanesi şu. Gördüğünüz gibi son derece soğuk ve benden bu kadar soğuk olan bir ruj ile örneğin dışarıya çıkmamı beklemesek iyi olur. Fakat ben o rengi kullanmamalı mıyım? Yani onu benim renk kartelamdan çıkarmalı mıyız? Hayır, pekala o renkte bir incik boncuk rahatlıkla kullanabilirim. O rengin geçtiği bir çizginin bulunduğu bir ürünü rahatlıkla kullanabilirim. Veya belki bir gece davetinde, gece ışığının bulunduğu bir yerde bunu kullanabilirim, hiçbir sıkıntı yok. Sadece şunu biliyorum, kendi renk grubumu, alt dilimimi bildiğim için o renge yatırım yapmamam gerekiyor. O renkte bir manto almamam gerekiyor. İş aslında bu kadar basit. Şimdi şöyle varsayalım, insanlar bu üç renk grubunun trak 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 tam ortasında da olmayabiliyorlar. İki dilimin arasında olup da bazı renklerini buradan, bazı renklerini buradan kullanan kişilere de denk geliyoruz. O zaman eğer 12'lik bir renk kartelası sistemiyle ilerliyor olursam o danışanlara ikişer kartela mı vereceğim? Bunun önünü alabilmek için her ne kadar 12'lik sistemle çalışıyorduysam da işe mesleğe başladığımdan bu yana mevsim kartelasını teslim ediyorum. Çünkü sınırları o kadar net, o kadar keskin ki hata yapmaya müsaade etmiyor. O yüzden hep bunu tercih ettim ve hala daha 12'lik, 16'lık, 24'lük bir sistemle renk kartelası verme taraftarı değilim. Bu işin bir tarafı. Şimdi geliyorum hani buna çözüm olarak ne buldum kısmına. Bunu da dünya üstünde yapan az sayıda insan var renk danışmanı olarak. Hani kişiye özel bir renk kartelası çıkartmak. Nasıl oluyor bilmiyorum. Türkiye'ye yurt dışından bir şeyi arka planını bilmeksizin ithal ettiğimizde fikirsel, sistemsel olarak bazı şeyleri dışarıda bırakıyoruz. Ben işin bu kısmını alayım diyoruz ve bütünlüğü bozuyoruz. Renk ve stil konusu da böyle. Uzun seneler işin renk kısmını yani renk ve stilin bir arada oluşunu pek de gözetmemiş. Aman renk işime yaramaz, stil kısmını Türkiye'ye ithal edeyim demiş insanlar. Ve stil danışmanlığının ya da stil önerilerinin belki de renkten bu kadar bağımsız olma sebebi bu birazcık Türk mantığı. Şimdi bazılarınız bileceksiniz şu anda internette de epey konuşulan bir şey olduğunu görüyorum. Veya bana renk eğitimi almaya gelen stil danışmanı hanımlardan şunu duyuyorum. Kitchener'ın stil esansları, diyelim style essence. Şimdi John Kitchener diye bir adam var. Bu John Kitchener aslına bakarsanız bir renk danışmanı. Ve bu renk danışmanı adamımız ne yapıyor? Kişiye özel çok güzel renk kartelaları hazırlıyor. Ve kişinin baskın yönlerini kuvvetlendirebilmek üzere o renk paletinden bazı renkleri ön plana alaraktan bir renk kartelası tanzim ediyor. Tek tek kumaş örnekleri bir araya getirmek suretiyle. Şimdi bu iki alt grubun arasında kalan insanlar için nasıl bir çözüm bulacağımı düşünürken en sonunda ben de çok gururlanarak aslında anons ettiğim bir şey, çünkü arkasında cidden çok emek var. Hem bilgisayar üstünde bunları hazırlamak hem de baskıdan doğru çıkmayan sonuçların peşinden koşmak suretiyle biraz daha işte ince ayara ulaştırabilmek konusunda nihayet çok içime sindi. 2025'in Eylül'ünden bu yana da bu şekilde ilerletiyorum renk analizi seansı sonrası verdiğim kartela yöntemimi. Özetlemem gerekirse her rengin farklı tonlarını, farklı açıklıklarda, farklı koyuluklarda, farklı doygunluklarda, çünkü biliyorsunuz hani bazı videolarımda da bahsettiğim üzere bir parametrenin iki ucu vardan ziyade iki yarısı var diye hep konuşuyoruz.
ve o bir yarının içerisinde ki insanların hepsi şu en uçta, en ekstrem noktada kümelenmediği için burada çok farklı renk ihtiyacı olan insanlara denk geliyoruz. Bir de bu tarafa var işin. Dolayısıyla bu parametrelerin farklı doygunluklarında, farklı sıcaklık ve soğukluklarındaki kişilerin tamamen ciltlerinin ışığa verdiği yansımayı değerlendirmek suretiyle artık kişiye özel renk kartelaları oluşturuyorum. Bunu da nasıl yapıyorum? Renk analizimiz esnasında sıcaklığı, soğukluğu bulduktan sonra diğer kümeyi eliyoruz. Ondan sonra doygunluk testimizi yapıyoruz. Elimdeki o renk grubuna ait renkler arasında yine de farklı niteliğe sahip olanları tek tek deniyoruz. Şimdi yeşiller üstünden göstereyim. Yine ekran yeterince renkleri alabilir, almayabilir bilmiyorum ama bu elimdeki yeşillerin sadece bir kısmı. Her rengin kişiyi en iyi ifade eden versiyonlarını bulduktan sonra da bir araya getiriyorum. Bu benim renk kartelam. Sadece bir göstermek istedim. Kişiye özel kartele çok güzel, evet. Yine de lütfen bilin ki bulunduğunuz renk grubuna ait bir renk kartelasının kağıt üstünde olması, başka bir malzemeden olmuş olması vesaire hiç önem taşımıyor. İster 20 renk, ister 200 renk, ister 1000 renk olsun. Bunların temsili olduğunu bilin ve bizim renk kartelası kullanırken tek amacımız bir renk bilgisine sahip olduktan sonra o renklerle çelişen renkleri elemekten ibaret. Bu ister bir alışveriş esnasında, ister gardırobumuzda bir düzen, bir temizlik yaparken. Vaziyet bu. Umuyorum renk kartelalarının ne işe yaradığı ve aslında aynı şeyi temsil eden renk kartelalarının bize aynı sonucu vereceğine dair bir fikir verebildim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.